Kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi size kolay bir örnek göstereceğiz. Başak örneği. Adı da çok güzel. Evet, adı da çok Başak güzel. örneği. Bu arada Şöyle, ipinin rengi de çok güzel evet, anne. şöyle bir ipliğimiz var. Benim evde olan bir ipliğimdi. Şöyle ince, çok kalın değil. Amigurumi yapılan ipliklerden. Siz istediğiniz ipliği kullanabilirsiniz. İstediğiniz markayı kullanabilirsiniz. Biraz daha kalın yünler kullanabilirsiniz. Bebe yünleri kullanabilirsiniz. Bebe yünlerinde de çok hoş duruyor. Başak modelini nasıl Başak yapıyor? modeli. Buğday başağı modelimizin adı. Çok hoş bir model. Biraz da eskilere dayanan bir model galiba bu. Öyle mi? Modellerin her birinin bir anlamı var mı anne sence? Vardır tabii, oyalar gibi. Oyalarda da öyle, modellerde, örgülerde de öyle. Birer Kilim anlamı var. Evet, desenlerindeki gibi kilim deseni. mesela. Evet kızım. Evet, çok güzel. Şimdi bunda kaç numara şiş kullanacağız biz? Şimdi bunda ben bu yüne 3 numaralı şiş kullanıyorum. İnce bir yünümüz olduğu İnce için. bir yünümüz olduğu için 3 numaralı bir şiş kullanacağız bunda. Zaten kullandığımız yünlerin de üstünde kaç numara şiş kullanacağımız, tığ kullanacağımız yazar. Evet. Onlara uyarsak daha güzel sonuçlar elde edebiliriz. Hemen başlayalım modelimizi çıkarmaya. Şöyle ipliğimizi aldık. Hemen ilmeklerimizi atmaya başlayalım. Annem ilmekleri atarken ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Az önce de konuştuk ya, bu modellerin her birinin bir anlamı var mı acaba diye. Sizin bir bilginiz var mı bu konuyla ilgili? Örgü modellerinde de acaba bir anlam var mı aynı kilim desenlerindeki gibi? Eğer bilginiz varsa yorumlara yazar mısınız bunu? İlmeklerimizi atmaya başladık. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ben küçük bir model çıkaracağım için, göstermek için 30 tane ilmek atacağım. Şimdilik bu bize yeterli. Modelimiz 7 ve 7'nin katları artı 2 ilmek kenar ilmeği atacağız. Yani modelimizi kurarken 7 ve 7'nin katlarına atacağız ilmeğimizi. 2 tane de fazla atacağız. Kenar ilmeği olarak kullanacağız iki başta bunları. Anladım. Hemen bir tane düğüm atalım. İlmeklerimizi kaçırmayalım. Şöyle yapalım. Hemen başlayalım. Örnek çıkardığımız için altına hiçbir şey başlamadan direkt modelimize başlayabiliriz. Tamam. Bunu. Öyle yapalım. Siz istediğiniz gibi altına haraşo yapabilirsiniz. Bir ters, bir düz örgü yapabilirsiniz. Oluşturabilirsiniz. Biz hemen modelimize geçelim. Şimdi bir tane kenar ilmeğimizi ilk başladığımız için, ilk sıramız olduğu için örerek aldık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane ters ördük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane düz ördük. Evet. Tekrar 7 tane ters. 2. Bu bir ters bir düz değil, 7 ters 7 düz Evet. galiba anne. 5, 6, 7. Burada şimdi 2, 4, 6, 7, 8 ilmeğimiz var. Tekrar bunun 7 tanesini düz olarak yapıyoruz.
son olarak bir tane kenar ilmeğimiz var. Onu da örerek aldım. Onu nasıl ördük? Normal düz ördük. Normal, onu da düz olarak kenar ilmeğimizi ördük. Çünkü son olarak örgümüzün son ilmeğini örüyoruz. Bitirirken çeviriyoruz. İlk başta başlarken ilmeğimizi, kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Tamam. Bütün örgülerimizde aynı işlemi yaparsak daha muntazam olur örgülerimizin kenarı. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tersimizi ördük. 7 tane düzümüzü örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tersimiz var. Nostalji bir model diyelim biz buna. Evet, olabilir. Ben çok merak ediyorum. Bilmiyorum modeli ne çıkacağını. Hiç bilmiyorum. Çok merak ediyorum. Bakalım ne çıkacak. Ama şu anda 7 ters 7 düz modelin adı Evet. benim için. Bundan da çok güzel hırkalar olur, bebek battaniyeleri olur. Bir tık daha kalın yünden çalışırsak daha model kendini gösterir hırkalarda. Tekrar tersimizi yapıyoruz. Bu son sıramız. Ön yüzde modelimizi kuracağız. Geliyoruz. Şimdi zemin hazırlıyoruz. Evet, az kaldı modeli Modelimize kurmaya. zemin hazırlıyoruz. Örgümüzün ön yüzündeyiz hanımlar. Şöyle bir şey çıktı. Zeminimizi kurduk. Şimdi kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Ters ilmeklerimizi 7 tane ters ilmeğimiz vardı. 7 tane ters ilmeğimizi ördük. Burada düz ilmeğimiz var 7 tane. Evet. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Evet, en çok onu merak ediyorum Evet. ben de zaten. Buradan 3 taneyi çıkardık. Aa, ilmekler gitti. Böyle 2 tanesini tekrar şişimize aldık. En arkadaki olanı getirdik. Tekrar şişimize aldık. Aa, en arkadakini en öne koyduk. Evet. Burada 7 tane düzümüzden işlem yapıyoruz. Şimdi bunu düz olarak bir bir örüyoruz. Bir, bu yerini değiştirdiğimiz ilmekler, ipliğimiz ince olduğu için biraz zorluyor bizi. 1, 2, 3 taneyi ördük. Burada 7 ilmeğimiz vardı. 3 tanesini yaptık. Burada 4 ilmeğimiz var. Bu ortadaki ilmeğimiz hep düz olarak devam edecek. Bir tane düz ördük. Tekrar bu 3 tane ilmeğimizi çıkardık. Bu sefer de bu ilk ilmeğimizi şişe aldık. Arkadan 2 ilmeğimizi ön şişimize aldık. Ön tarafa aldık. Yani şurada yaptığımızın tam tersini yaptık. Evet. Şimdi bunu da o 3 taneyi de düz olarak örüyoruz. Bu biraz zorlayacak gibi sanki. Ama başlayınca da çok zevkli. Evet, çok zevkli görünüyor. Ben de denemek istiyorum. Şimdi 7 tane tersimiz var. Tersimizi örüyoruz. Evet. Şimdi eğlenceli yere geliyoruz. Şimdi
Buradaki 7 tane düzümümüz var. Bu düzümüzün üstünde örneğimizi kuruyoruz. Bu 3 taneyi şişimizden önce çıkarıyoruz. 2 taneyi alıyoruz. Şu öndeki ilmeğimizi aldık. Tekrar bu şişimize geçiriyoruz. Şöyle. Tekrar bu 3 taneyi düz olarak örüyoruz. 1 2 3. Burada 4 tane kaldı şimdi. 7 taneydi. 3 tanesinin işlemini yaptık. 4 tane var. Şu ortadaki bir tane. Yani bunu nasıl diyelim? Direkt olarak devam edecek bu bir tane ortada. Anladım. O hep sabit Hep kalacak sabit orada. kalacak bu bir tane. Şimdi burada çıkardık. Bu sefer tam Bu sefer tersinden. tam tersini yaptık. Arkadakileri öne alıyoruz. Tekrar şişimize geçirdik. Ve örüyoruz. Örmeye başladık. Bir tane kenar ilmeğimiz var. Örerek aldık. Şimdi ilk üçlüde 3 taneyi çıkarıyoruz. 2 tanesini tekrar şişe geçirip sonuncuyu en öne En öne geçiriyoruz. alıyoruz. Öbür tarafta da tam aksini yapıyoruz. Yine 3 taneyi Üç taneyi çıkarıp çıkarıyoruz. bir taneyi şişe geçirip Evet. iki taneyi Evet. sonradan alıyoruz. Şöyle bir görüntü Evet. elde ediyoruz. Başaklarımız çıkmaya başladı. Evet, çok tatlı duruyor. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. 7 tane tersimiz var. Yedi tersimizi ördük. Şimdi 7 tane düzümüz var. Yani şu yaptığımız arkada işlem yaptığımız 7 tane ters. 7 tane düzümüz var. Burada hiçbir işlem yapmıyoruz arka sıralarda. Gelen ilmeklerimizi göründüğü gibi örüyoruz. 7 ters, 7 düz olarak örüyoruz. Aynı şey gibi değil mi anne? Daha önce bir videomuzda kahve çekirdeği modeli çıkarmıştık. Onun gibi evet, yer değişiyoruz. Evet. Bir tarafta modeli kuruyoruz, Evet. diğer tarafta hiçbir işlem Hiçbir yapmadan. işlem yok. Arka yüzlerde bu modellerde arka yüzlerde hiçbir işlem yok. Son ilmeğimizi de örerek aldık. Kenar ilmeğimizi çeviriyoruz. Kahve çekirdeği modelimizi de izlemeyen arkadaşlar için kahve çekirdeği modeli isimli videomuz var. Bunu izleyebilirsiniz. Yorumlara da linki koyabiliriz. Oradan da ulaşabilirsiniz. Şöyle bir görüntümüz oluştu. Şimdi bu ön sırada gene ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Önümüze gelen ilmeklerimizi nasıl görüyorsak o şekilde örüyoruz. Düzümüzü düz, tersimizi ters. Modeli kurduktan sonra kaç sıra böyle yapmamız gerekiyor önümüze geldiği gibi? 4. sırada modelimizi koyuyoruz. Hep Peki, ön her sıralarda. Anladım. Her 4 sırada bir mi diyeceğiz buna? Evet. Her 4 sırada Evet. bir ve ön sırada. Evet, ön sırada. Arka sırada hiçbir işlemimiz yok. Son ilmeğimiz örerek aldık. Evet, çok Çok güzel. güzel görünüyor. Çok güzel görünüyor gerçekten. Şimdi arka yüzdeyiz. Örgümüzün son sırasındayız. Burada da ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Tersi ters, düzü düz.
Evet hanımlar, şimdi modelimizin tekrarını yapacağız. İlk ilmeğimizi, yani kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Yine aynı ters görünen ilmeğimizi ters aldık. 7 tane tersimiz vardı. Tersimizi aldık. Evet. Örüyoruz. Şimdi modelimizi tekrarlıyoruz. Burada 7 tane düz ilmeğimiz var. Bunun 3 tanesini çıkarıyoruz. 2 tanesini arkaya alıyoruz. Bir tanesini öne alıyoruz. Şöyle şişimize. Şöyle bir görüntü oldu. Bu 3 taneyi tekrar örüyoruz. Bir tane düzümüz var. Hani biraz önce buna direk olarak gidecek demiştik. O düzümüz, bu bir taneye hiçbir işlem yapmadan düz olarak örüyoruz. Burada 3 tanemiz kaldı. Şöyle 2 taneyi arkaya alıyoruz. Şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Bu 3 taneyi de düz olarak örüyoruz. Yedi tane tersimiz var. Evet, şimdi tekrar model kurmaya geçiyoruz Şimdi burada. bu 3 tane ilmeğimizi çıkarıyoruz. 2 taneyi arkaya alıyoruz. Bir taneyi öne alıyoruz. Düz olarak örüyoruz. Bu bir tane orta direğimizi düz ördük. Burada 3 taneyi çıkarıyoruz. Tek ilmeğimizi öne alıyoruz. 2 tane arkada. Tekrar şişimize geçiriyoruz. Düz olarak örüyoruz. Aslında çok kolay. Uğraştıracakmış gibi duruyor ama çok kolay aslında. Kolay. Kesinlikle herkesin yapabileceği bir model bence. Çok da hoş bir model. Evet. Bak kendini Şöyle göstermeye bir başladı bir de. görüntümüz oldu. Şimdi birlikte bir tane daha yapalım. Şimdi 7 tane düzümüzü örelim. Tersimiz, düzümüz 7'şer tane olacak. Hiçbir işlem yapmıyoruz burada. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Burada da yine örgümüzü göründüğü gibi tersimizi ters, düzümüzü düz olarak 4 sıraydı değil mi? evet sıra başına kadar örüp gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar geldik. Son ilmeğimizi de örerek aldık. Örgümüzü çeviriyoruz. Yine burada da ilk baştaki ilmeğimizi örmeden aldık, kenar ilmeğimizi. 7 tane tersimizi örüyoruz. Yedi tane düzümüzü örelim. Sıra sonuna kadar 7 ters 7 düz devam edelim. Sıra sonunda buluşalım. Evet hanımlar, sıra sonuna geldik. Kenar ilmeğimizi de örerek aldık. Örgümüzü çeviriyoruz. Ön yüzdeyiz.
Bir kere daha beraber yapalım. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. 7 tane tersimizi ördük. Şimdi 3 tane çıkardık. 2 tanesini arkaya attık. Bir tanesini öne attık. Böyle bir görüntü elde ettik. Şimdi bunu düz olarak örüyoruz. Bir tane orta direğimiz vardı. Hep böyle devam edecek. Onu düz olarak ördük. Şimdi burada bu tek olanı öne, 2 olanı arkadan geçiriyoruz ön tarafa. Yani buranın tam tersini yapıyoruz. Bunun 3 taneyi de düz olarak örüyoruz. 7 tane tersimiz var. Şimdi burada gene 7 taneye bir işlem yapalım. Böyle çıkarıyoruz. 2 taneyi şişimize alıyoruz. Bir taneyi öne atıyoruz. 3 tane oldu. Bir örüyoruz. Düz olarak. Orta direğimizi düz olarak ördük. Burada 3 tanemiz var. 2 taneyi arkaya attık. Şişimize geçirdik. Ön tarafa aldık. Evet. Düz olarak 3 ilmeğimizi de ördük. Son ilmeğimiz, kenar ilmeğimiz, onu da örmeden aldık. Evet, çok güzel göründü. Böyle bir görüntümüz oldu. Şimdi hanımlar böyle devam edeceğiz. 3 tane bağlama yaptıktan sonra örgümüzün istersek yerlerini değiştirebiliriz. Bunu buraya alabiliriz. Ben sizin için çıkardım. Görün istedim. Şöyle. Şu anda ne demek Evet. istediğini çok daha iyi anladım. Evet. Düzün üstüne tersi, tersin üstüne düzü koydum. Yani şöyle yer değiştirebilirsiniz. Kurduğumuz modelin yerini değiştirdiğimiz zaman böyle bir görüntü elde edebiliyoruz. Böyle devam da edebilirsiniz. Düz olarak devam da edebilirsiniz. Biz aralarını 7'şer tane bıraktık. 7 ters 7 düz bıraktığımız için buraya model kurmamız, değiştirmemiz olsun diye. Ama siz düz çıkmak isterseniz aralarınızın terslerini biraz daha azaltabilirsiniz. Mesela biz 7 koyduk, 5 koyabilirsiniz. Yok ben değiştirmek istemiyorum, düz çıkmak istiyorum, daha kolay olur derseniz aralarınızı biraz azaltıp 4 veya 5 tane ters bırakabilirsiniz aralarda. evet. Böyle devam edebilirsiniz. Böyle bir model çıkıyor hanımlar, çok güzel. Çok güzel oldu gerçekten. Çok da eğlenceli oldu. Hırkalarınızda, battaniyelerinizde kullanabilirsiniz. Evet, süveter de çok güzel olur sanki o Süveterle modelle, çok değil güzel mi olur. anne? Çok Evet. güzel olur. Hem bebek örgülerinde hem Evet. büyük yetişkin örgülerinde kullanılabilecek bir model. Çok kolaymış. Ellerine sağlık. Çok da Teşekkür güzel ederim oldu. kızım. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Instagram'dan da Rüya Örgü Evi'ni takip edip bize destek olabilirsiniz. Teşekkür ederiz hanımlar. Görüşmek Hoşça üzere. kalın. Bir başka yeni modelde inşallah buluşuruz. Hoşça kalın. Görüşmek Görüşmek üzere. üzere.